Herhalde son zamanlarda duymuşsunuzdur, 10 kintilyon dolar değerinde bir asteroid varmış. Peki bu uzayda yeni bir altına hücum döneminin başlangıcı mı yoksa sadece abartılmış bir manşet mi? Gelin bu psike meselesinin ardındaki gerçeğe birlikte bakalım. Rakam bu. Gerçekten de akıl almaz bir sayı. 10 kentilyon dolar. Yani bu tüm dünya ekonomisinin toplam değerinin kat kat fazlası. Bu sayıyı görünce insanın aklına tek bir soru geliyor, değil mi? Bir asteroid nasıl bu kadar değerli olabilir ki? Evet, işte asıl mesele bu. Bir yanda bilim kurgu filmlerinden fırlamış uzay madenciliği hayalleri, diğer yandaysa bilimsel ve ekonomik gerçekler var. Peki biz hangisine inanacağız? Tamam, hadi konunun derinine inelim. Her şeyden önce şu ortalığı karıştıran gök cismini bir tanıyalım. Milyarlarca kilometre ötede duran bu gizemli şey tam olarak neyin nesi? Şimdi Psyche öyle sıradan bir kaya parçası, bir göktaşı değil. Onu bu kadar özel yapan şey tamamen yapısı. Bilim insanları diyor ki bu belki de Güneş sisteminin ilk zamanlarında var olmuş ama parçalanmış bir gezegenin ta kendisi. Yani çıplak kalmış çekirdeği olabilir. Bu da onu incelemek için müthiş bir laboratuvar haline getiriyor tabii. Psyche'yi şu ana kadar en iyi bu kadar görebildik. Yalnız bu gerçek bir fotoğraf değil, sakın yanlış olmasın. Dünyadan radarla bakıp oluşturulmuş bir model aslında. Şekli de öyle pürüzsüz bir top gibi değil, daha çok ne bileyim patates gibi, üzeri kraterli falan. Gerçekten neye benzediğini öğrenmek içinse oraya varmasını bekleyeceğiz. Ve işte en can alıcı noktalardan biri. Manşetlerde ne yazarsa yazsın, NASA oraya maden çıkarmak için gitmiyor. Bu görev tamamen ve sadece bilimsel bir keşif görevi. Amaçları gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamak için önlerine çıkan bu eşsiz fırsatı değerlendirmek. İyi de madem amaç madencilik değil, bu 10 kentilyon dolar lafı nereden çıktı o zaman? Gelin şimdi bu akıl almaz rakamın arkasındaki basit matematiği bir çözelim. Aslında hesap çok basit, hatta biraz fazla basit. Şöyle yapıyorlar, asteroidde ne kadar demir, nikel ve diğer metaller olduğunu tahmin ediyorlar, sonra bu miktarı alıp bugünkü piyasa fiyatlarıyla çarpıyorlar. Sonuç, işte o manşetlerdeki devasa rakam. Ama bu hesapta kocaman bir ama var. Zaten görevin başındaki bilim insanı Lindy Elkins Stanton kendisi söylüyor. Bu çılgınca bir spekülasyon diyor. Yani bu rakam bir ekonomik değer biçme çabası değil. Daha çok asteroidin içinde ne kadar çok metal olduğunu anlatmak için kullanılan böyle dikkat çekici bir benzetme diyelim. Yani hayal şu, asteroidleri alıp dünyaya getirip zengin olalım. Gerçeklik ise bambaşka. Birincisi, o asteroidi buraya getirecek bir teknoloji henüz yok. İkincisi, diyelim ki getirdik. O kadar metali piyasaya bir anda sürerseniz ne olur? Arz talep yasası gereği fiyatlar anında çakılır, elinizdeki şey birden değersizleşir. Ve son olarak böyle bir operasyonun maliyeti getireceği kardan çok ama çok daha fazla olurdu. Peki madencilik hayallerini bir kenara bıraktıysak bu görevin asıl amacı ne? Gelin şimdi işin gerçekten heyecanlı olan bilimsel kısmına odaklanalım. Şimdi bakın, biz kendi gezegenimiz Dünya'nın çekirdeğine asla inemeyiz. İmkansız. Oradaki basınç ve sıcaklık bildiğimiz her türlü teknolojiyi saniyesinde yok eder. Ama Psyche sanki bir gezegenin çekirdeğini alıp dondurmuş ve uzaya koymuşsunuz gibi bir şey. Yani onu incelemek aslında bir nevi kendi gezegenimizin kalbine ve geçmişine bakmak gibi olacak. Görev aslında 3 temel sorunun cevabını arıyor. 1. Bu Psyche dediğimiz şey gerçekten de bir zamanlar var olmuş bir gezegenin çıplak kalmış çekirdeği mi? 2. Eğer öyleyse böyle bir yapının içi nasıl olur? Ve 3. Tamamen kayadan ya da buzdan değil de metalden oluşmuş bir dünya nasıl bir şeydir? Düşünsenize, bu soruların cevapları gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair bütün bildiklerimizi değiştirebilir. Tabii bu soruların cevabını bulmak için uzay aracının üzerinde bir sürü hassas alet var. Mesela bir görüntüleyici ile yüzeyin detaylı haritasını çıkaracaklar. Spektrometre ile burada ne kadar demir var, ne kadar nikel var diyecekler. Bir de manyetometre var, o da şuna bakacak. Acaba Psyche'nin de bir zamanlar dünya gibi bir manyetik alanı var mıydı? Peki diyelim ki yıllar sonra uzay madenciliği gerçekten mümkün oldu. O zaman kurallar ne olacak? Kimin ne hakkı var? Gelin şu anki kozmos hukuku ne diyor? Kısaca bir ona bakalım. Şu anki durumun özeti aslında basit. Diyorlar ki, gidip bir gezegene ya da asteroide bayrak dikip burası benim diyemezsin. Ama oradan bir şey çıkarırsan o çıkardığın kaynak senindir, satabilirsin. Amerika'da, Lüksemburg'da bu mantıkta yasalar çıkardı. Artemis anlaşmaları gibi uluslararası çabalar da bu işin barışçıl ve adil yürümesi için bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Peki toparlayacak olursak, bu görevin asıl değerine gelin son olarak bunu bir kez daha vurgulayalım ve geleceğe bakalım.
Bu yolculuk öyle hemen olacak bir şey değil. Bayağı uzun sürecek. Araç 2023'te yola çıktı. 2026'da hızlanmak için Mars'ın kütle çekimini bir sapan gibi kullanacak ve Psike'ye varması ta 2029'u bulacak. Oraya vardığında da bitmiyor. 2 seneden fazla yörüngesinde dönüp veri toplayacak. Yani anlayacağınız sabır işi. Bu arada görevin bir başka önemli amacı daha var. Sadece Psyche'yi incelemiyor, geleceğin teknolojisini de test ediyor. DSOC diye bir sistem var. Bu lazerle haberleşme sistemi verileri şu anki radyo dalgalarından kat kat daha hızlı gönderebiliyor. Eğer bu teknoloji başarılı olursa gelecekteki derin uzay görevleri için yani resmen bir devrim olacak. Yani özetin özeti şu, Psyche'nin bize getireceği şey kentrilyonlarca dolar değil. Bize paha biçilemez bir bilgi getirecek. Gezegenlerin nasıl oluştuğunu, kendi dünyamızın kalbinde nelerin yattığını anlamamızı sağlayacak. Asıl hazine metalde değil, bilgide gizli. Psyche hedefine doğru ilerlerken akıllardaki büyük soru şu: uzaydaki yeni yarışta ilk hedef neresi olacak? Kaynak bulmak için en yakın komşumuz Ay'a mı odaklanacağız, yoksa teknoloji ilerleyince metal için Psyche gibi asteroitlere mi yöneleceğiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda konuşalım.